Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel bir ipimiz var. Onunla başlayacağız. Kartopu Gonca diye bir ip kullanacağım. 100 gram 300 metre uzunluğunda. Renk numaramızı da şöyle göstereyim arkadaşlar. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim kalınlığı da şöyle. İnşallah siz de beğenir benimle yaparsınız. Kullanacağım şişim de 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenirsiniz. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Ben şöyle küçük bir lastik hazırladım. Haroşa lastiğimi. Şimdi bunun üzerine modelimizi kuracağız. Bu modelde ilmek sayımız 7 ve 7'nin katları artı 5. Yani şöyle 2, 4, 6, 7. 7 bir model için. 7 bir model için. Şöyle ayarlıyoruz. Sonuna 5 ilmek ekliyoruz arkadaşlar. En sonunda. 7, 7, 7 diye ayarlıyoruz. En sonuna 5 ilmek ekleyerek modelimizi lastiğimizin ön yüzünden kurmaya başlıyoruz. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek doladım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek doladım. Sıradaki iki ilmeğimi ikisini bir alarak kestim. Tekrar sol şişime taktım. Bir sonraki ilmeği alarak bakın bir sonraki ilmeği de aldım. Üzerinden geçirdim o kestiğim ilmeğin. Tekrar şişime aldım. 3 ilmekten yani tek ilmek elde etmiş olduk. Tekrar bir kez doladım. Sağında solunda artırma yaparak ilmek sayımızı aynı sayıya getirdik tekrar. Şimdi sıradaki 4 ilmeğimizde de farklı işlem yapacağız. 3 ilmeğimizde bu işlemi yaptık. 4 ilmeğimizde de önce sıradaki 2 ilmeğimi aldım. Şu şekilde arkadan birini aldım, önden de diğerini aldım. Şöyle dışa doğru çevirdim ortadakini. İkisini de tek tek düz örüyorum. 2 ilmeği bu şekilde yaptım. Şimdi diğer 2 ilmeğe geçince ortadakini aldım. Bakın ön taraftan aldım. Sona geçiriyorum. Diğerini de aldım. Ön tarafa geçirdim arka taraftan. Ve bunları da tek tek düz ördüm. 4 ilmeğimde de bu şekilde bir işlem yaptım. Buraya kadar bir model. 7 ilmekle bir modelimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi ikinci modeli kuruyoruz. Önce bir kez dolayalım. İpimizi yani artırma yapalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi ikisini bir düz örerek keselim. Burada tek ilmeğe düşürdüm bu 2 ilmeği. Tekrar sol şişime taktım ve arkasındaki ilmeği alarak diğer ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Yani burada 3 ilmekten tek ilmek elde ettik. Bir sağında bir solunda artırma yaptık. Aynı sayıya getirdik tekrar. Şimdi diğer 4 ilmekte de ilmeklerimi aldım ikisini. Şöyle çapraz hale getirdim. Ortadakileri dışa alıyoruz arkadaşlar. Ön taraftan dışa aldık. Şimdi bunu da dışa doğru alıyorum. Bu ortadakini şu 4. ilmeğimi de içe alıyorum arka taraftan. Ve düz olarak örüyoruz. Şöyle yakından gösteriyorum. Bu ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Buraya kadar da bir model kurduk. 2 model üzerinden anlatacağım. Artı 5 ilmek eklemem de arkadaşlar. Şu başında kesme işlemleri, ajurlu yeri yaptığım gibi ilmeğin sonunda da örgümüzün sonunda da yapıyoruz. Onun için artı 5 ekledim. Eğer burada bitmesini istiyorsanız artı 2 ilmek eklersiniz. Ama 5 eklerseniz modeliniz daha düzgün durur. Önce bir ilmek doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Ve tekrar şişime taktım.
Arkadaki ilmeği de alarak onun üzerinden geçirdim ve bıraktım. Aldım ilmeğimi tekrar. Bir kez doladım. Kenar ilmeğimi ördüm. Buraya kadar bir sırayı tamamladık. Ön yüzünde birinci sırayı tamamladık. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmekleri olduğu gibi ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapıyorum. Şu 3 ilmekte ajurlu kısmı. Bakın. Kenar ilmeğinden sonra bir kez dolayalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Tek ilmeğe düşürelim yani. Bunu tekrar sol şişime aldım. Arkasındaki ilmeği alarak üzerinden şöyle aşırdım ve bıraktım. İlmeğimi tek ilmeğe düşürdüm burada 3 ilmeğimi. Tekrar bir doladım. Sıradaki 4 düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bakın şöyle dışa doğru açtık ilmeklerimizi birinci sırada. Şimdi onları düz ördük. Ajurlu kısma geldik. Önce bir doladık. Daha sonra 2 ilmeği bir örerek kestik. Tekrar şişimizi aldık. Arkasındaki ilmeği aldık. Kestiğim ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. 3 ilmeği tek ilmeğe düşürdüm bu şekilde. Tekrar bir artırma yaptım. 4 ilmek düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Bir kez doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sol şişime tekrar aldım. Arkasındaki ilmeği alarak üzerinden geçirdim ve bıraktım. Tekrar sağ şişimi aldım. Bir kez daha doladım ve kenar ilmeğimi ördüm. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters olarak örelim. Şöyle ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta arkadaşlar. 6 sıranın tekrarını yapacağız. Kenar ilmeğimi de ördüm. 4. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters olarak ördüm yine. 5. sıra ön yüzündeyiz. 5. sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı işlemi yapıyoruz bu ajurlu kısımda. Bir ilmek dolayalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örerek keselim. Daha sonra tekrar sol şişimize takalım. Arkasındaki ilmeği alıp ördüğümüz ilmeğin üzerinden geçirelim ve tekrar sağ şişimizi alalım. Bir ilmek dolayalım. Sıradaki şu 4 düz ilmeğe geldik. Önce 2 ilmeğimi aldım. Dıştaki ilmeğimi içe doğru çeviriyorum. Bakın önce açmıştık bu 4 ilmeği, ortadakileri dışa almıştık. Şimdi tekrar içe doğru çeviriyoruz. Şöyle. Diğer ikisini de aldım. Ortadakini arka taraftan aldım. Şu son ilmeğimi de önden ortaya getirdim. Çapraz yaptım ilmeklerimi ve düz olarak ördüm. Bakın tekrar kapatmış olduk buradaki dilimimizi. Önce açtık. Birinci sırada, 5. sırada onu kapattık tekrar.
Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar sol şişimi aldım. Arkasındaki ilmeği de onun üzerinden geçirdim, bıraktım ve sağ şişimi aldım. Bir kez doladım. Sıradaki 4 ilmeğe gelince kenarlardaki birinci ilmeğimi içe aldım, ikinci ilmeğimi dışa aldım arka taraftan ve ilmeklerimi düz ördüm. Şimdi ortadaki, yani şu ilmeğimi arka taraftan aldım. Son ilmeğimi de öne getirdim. Ön taraftan alarak bunları düz olarak ördüm. Yine ajurlu kısmı aynı şekilde yapıyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm ve bir kez dolayarak kenar ilmeğimi ördüm. Evet, modelin 6. sıra arka yüzündeyiz arkadaşlar. 6. sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Dediğim gibi arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Sadece ilmekleri olduğu gibi ters örüyoruz. Yapacağınız örgüye göre de ilmek sayısını bu şekilde ayarlayıp 7 ve 7'nin katları artı 5 ilmek ekleyerek modelinizi kurabilirsiniz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Gösterdiğim gibi yapımı da oldukça kolay. Eğer anlamadığınız yer olursa videoyu baştan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın, gayet güzel ve kolay bir model. Şöyle bir kez daha kurumunu göstereyim hemen. Modeli ikinci kez kuralım arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu kısmı yine önce bir doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Sol şişime taktım ördüğüm ilmeği ve arkasındaki ilmeği de üzerinden geçirerek bıraktım. Tekrar sağ şişimi aldım. Bir kez daha doladım. Yani yine 3 ilmek elde etmiş olduk. Şimdi bu 4 düze geldiğimizde önce 2 düzümü aldım. Ortadakileri dışa çevireceğiz arkadaşlar. Ön taraftan dışa çevireceğiz ortadaki 2 ilmeği. Önce birinci ilmeğimi arka taraftan aldım, içe çevirdim. Ortadaki ilmeğimi de alarak dışa çevirdim ön taraftan. Birinci sırada açıyoruz dışa doğru. 5. sırada onu içe doğru kapatıyoruz. Bu 4 ilmeğimizde yaptığımız işlem bu. Unutmayalım. Birinci sırada bakın ortadakileri dışa, dıştakileri de içe almış olduk. Ajurlu kısmı önce bir doladım. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek kestim. Tekrar sol şişimi aldım çıkarttığım ilmeği ve arkasındaki ilmeği de onun üzerinden geçirerek bıraktım. Ve sağ şişime tekrar aldım. Bir ilmek doladım. 4 düze gelince bu şekilde aldım. Ortadakileri dışa çeviriyorum. Bakın ortadakileri dışa aldım. Dıştakileri de içe alarak düz ördüm. Ajurlu kısmı yapıyoruz. Şu 3 ilmekle ajurlu kısmımızı tamamlıyoruz. Evet, birinci sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptık. İkinci sıra arka yüzüne geçtik. İlmeklerimi ters olarak örüyorum arka yüzünde. Bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine ajurlu kısmı aynı şekilde yapıyorum. Bir ilmek doluyoruz önce. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimizi keselim.
Tekrar şişimize takalım çıkardığımız ilmeği. Arkasındaki ilmeği de onun üstünden geçirerek bırakıyoruz. Tekrar sağ şişimizi alıyoruz. Bir ilmek doluyoruz. Ortadaki 4 düzü de 3. sıra ön yüzünde düz olarak örüyoruz. Bunda bir işlem yapmıyoruz. Ajurlu kısmı aynı şekilde yapıyorum arkadaşlar. Dört düzü de yine düz olarak örüyorum. Bir kez doladım. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzüne geçtik modelin. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz yine. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ajurlu kısmı önce bir doladım. Daha sonra 2 ilmeği düz örerek kestim. Tekrar sol şişimi aldım. Arkasındaki ilmeği üzerinden geçirerek bıraktım. Sağ şişimi aldım ve bir kez doladım. 4 düze geldiğimde şimdi bu dilimi kapatıyoruz arkadaşlar. Dıştaki ilmeğimi içe aldım ön taraftan. Ortadakini de arkaya aldım. Ve düz olarak ördüm. Bakın kapattık. Aynı şekilde ortadakini arkadan alıyorum. Son ilmeğimi de yani öne taktım ve düz olarak ördüm. Burada açtığımız dilimi 5. sıra ön yüzünde kapatıyoruz. 1. sırada açıyoruz dışa doğru şöyle 4 düzü. Ortadakini dışa alıyorum. 1. sırada, 5. sırada dıştakini içe alarak kapatıyoruz. Şöyle bir görüntümüz olacak. Bir ilmek doladım, ajurlu kısmı yapıyorum. Beşinci sırayı da bu şekilde yaptık. 6. sıra arka yüzündeyiz. Yine ilmeklerimizi ters olarak devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi modelimiz harika arkadaşlar. Her türlü örgüde kullanabilirsiniz bu modeli. Altıncı sıra arka yüzünde ters ördüm. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Bakın model tam kendini gösterdi. Gördüğünüz gibi harika bir model. Şimdi bir de birazcık daha ilerlemiş halini yapmıştım. Onu göstereyim hemen size.
Bunu da daha önce yaptım. Şöyle. Bunda da şu tekstil tipi başlama lastiğini kullandım. Beraber yaptığımızda haroşa olarak yaptık arkadaşlar. Sizce hangisine yakışmış? Şöyle göstereyim hemen. Modelimizin arka yüzü de bu şekilde. Bakın şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz de böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde bebek yeleği, bebek ceketi yaptığınızda da şöyle. Modelde değişiklik olmuyor yani. Evet, gördüğünüz gibi modelimiz tam kendini gösterdi bu şekilde. Model oldukça güzel ve gösterişli bir model. Bakın şöyle kabarık kabarık görünen bir model. Dediğim gibi her türlü örgüye de yakışır bence. Yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Etol şal yapımında kullanabilirsiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız arkadaşlar? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.